Yeni video, yeni serüven, yeni bilgiler yaşayacağımız Opel Insignia aracımızda sizinle beraberiz. Neden hep Opel geliyor? Opel çok kronik sorunlu, arıza diyorsunuz ama şunun altını çizelim. Bizi çok yakından takip etmeyen abilerimiz veya kardeşlerimiz bunları söylüyor. Ancak şunu belirtmek istiyorum ki burası bir Opel servisi. Yani Alman ağırlıklı ve çoğunluğunun da Opel olması çok normal. Bunlar kronik sıkıntılı araçlar değil. Yani bunun altını çizelim. Bakımını düzgün yaparsan, yağını, suyunu, sıvısını, antivrizini düzenli bakarsan hiçbir şekilde problem çıkarmaz. Özellikle de ustam Opel'i biliyorsa. Şimdi şuna da değinelim. Ağırlık Opel olması çok normal. Çünkü burası bir Opel servisi. Ve Alman ağırlıklı bir servis olduğu için bu tarz araçları her zaman görmeniz mümkün. Örnek verecek olursak sizlere ben dışarıdaki arabalardan bahsetmek istiyorum. Fiat Fiorino motoru yapılıyor biliyorsunuz. Hemen burada. Karşıdan gelen bir Opel Astra. Yine bir Opel Astra H. Burada Mercedes. Doblo. Şöyle Megane. Yine burada bir Opel Astra H. Hemen buradan devam edelim. Bir Corsa. Bir Astra J. Bir Opel Astra H. Ve bir Opel Astra H olmak üzere şu anda bekleyen araçlarımız mevcut. Aracımızın motoru hakkında da kısa bilgi vereyim. 1.4T dediğimiz 1.4 turbolu benzinli aracımız. Üzerinde LPG sistemi de mevcut bu arada. Bu motorlar Astra J'lerde, Opel Insignia'larda sıklıkla çıkan bir motor. Şimdi dışarıdan herhangi bir su kaçağı görünmüyor arkadaşlar. Dışarıya kaçan bir su kaçağımız yok. Bize gelme problemi hararet, su eksiltme. Özellikle de buradan bakalım. Şöyle. Suyuna bakalım. Herhangi bir bidonda su kalmamış. En dipte zaten içeride de su eksiltme, su koyunuz bidona tarzında bir uyarı veriyordu. Söküm aşamalarına geçtik. Hep beraber izleyelim. Hemen sol taraftan hava filtre kabinini aldık. Sol taraf komple boşaldı. Elektrik soketlerini boşaltmaya başladık bu arada. Evet, tesisat yavaş yavaş boşalıyor. Evet, su hortumunu da termostat bölümünden ayırdık. Ve termostatımız da bu şekilde görünüyor. Aracımızın içerisinden su çıktı. Çünkü sürekli eksilttiği için bir antifrizimiz yok. Suyumuz var. Üstüne sürekli ekleme yapılıyor. Evet, söktüğüm bu su hortumunun baba senin üstünde kötü bir anısı var. Evet, buramı yaktı. Kırılmıştı, yaktı ve buramda yanıklar meydana geldi. Burada bir yağ soğutucuda kaçak mı var? Bak. Ya şu bölgede yağlar var. Gösterelim. Evet. Egzozun koruyucu demirini sökerek başlıyoruz. Yine Torx cıvata her zaman Opel'lerde olduğu üzere Torx diye geçer. Hemen alt tarafında da bir adet 3 tane cıvatayı söktükten sonra korumayı alıyoruz. Bu şekilde korumamızı aldık. Burayı açmış bulunduk. Egzoz manifoldunun turbonun olduğu yerler açık bir şekilde görünebiliyor. Yağ soğutucunun oradan yağ kaçırdığına değindik. Üst kapaktan başladın baba. Evet. Üst kapağı, karbüratör kapağını alalım. Silindir kapağına doğru gidelim. Arkadaşlar bazı olaylar şöyle oluyor bu araçlarda. Sıkıntılı bir problem. Bu karbüratör kapağının contasını değiştiğimizde kenarına contanın oturmadığını fark edersek aşırı bir dumana maruz kalıyor bu araçlar. Harici hava alıyor içeriye, araç bunalıyor. Çünkü buradaki vakum görevini görmediği için arkadan aşırı derecede duman atma olayı oluyor. O yüzden külbütör kapağının contası 1.4T araçlarımızda çok önemli. Opel araçlarında bildiğiniz üzere hepsinde yaklaşık külbütör, tabi eski modeller haricinde ama külbütör kapaklarında bir valf var baba. Bu valfte ek bir manifolda giden hortum aslında. Evet. Hava girişi sağlıyor ve bu da arabanın düzenli çalışmasında yardımcı oluyor. Bir hava girerse aracın hava emiş seleksiyonu farklılaşıyor. Farklılaşınca aşırı bir duman veriyor aracımız. Buna da değinmiş olalım. Çok sık karşılaşılan bir problem.
Ayrıca diğer problem de bu arabalarda bobin. Bu bobin, tabii ki bu arabada çok fazla bir sorun yok tekleme tarzı. Ancak bobinleri aldıktan sonra bizi çok güzel bir yer karşılıyor. Herhangi bir buji bölümünde pislik dahi yok. Ama bobini almamızdaki sebep kültür kapağının cıvatalarını sökmek. Hepsini boşaltmak için bobinin altında gizli 4 tane cıvatalarımız mevcut. Karbüratör kapağımız zaten yağı kaçırmış. Contanın değişimi şart. Büyük ihtimalle kemik gibi olmuştur. Aynen sertleşmiş. Vazifesini görmüyor. Bir de testini yaptığımda baba arabanın aşırı derecede debriyajını kaçırdığını gördüm. Ve çok sert olduğunu gördüm. Müşterimize bilgisini buradan verelim. Yakın zamanda da değişmesi gerektiğinin altını çizelim. Çünkü çok sert ve 134.000 kilometrede olması lazım. Yanlış görmediysem kilometreyi de buradan vermiş olalım. Conta kapakla birlikte olmuş. Bak hizalamış artık. Yağ kaçırması normal. Kemik olmuş mu usta? Kemikleşmiş bak, tamam. Kopuyor zaten. Kopuyor. Kemik olmuş, taşlaşmış. Yani karşılaştığımız görüntü çok hoş bir görüntü baba. Bunları düzenli yapılmış bir aracı olduğu belli. Nereden? Hiçbir yağ tortusu yok ve pırıl pırıl. Aşınma dahi yok. Tutucusu, bak bunu böyle geriye itiyorsun normalde. Kırmızıyı. Şuna basıyorsun. Gitmezsen basamazsın. Soketi çıkarırsın. Mesela burada var aynı şekil. Aşağı düşürdü maalesef. Oksijen sensörümüzün soketi. Önce kırmızıyı itiyoruz. Siyaha basıyoruz. Alıyoruz. Lampta bir. Lampta bir, evet. Kelebek. Bunlar niye cırtlı diye soran yok herhalde. Orijinalde böyle bir şey olmaz. Bu LPG'ye ait olduğu için cırtlanmış sonradan. LPG'ciler mi takmış? Evet, o LPG'ye ait evlat. Hortum mu var burada giriş? O da kopmuş zaten, bak kopuk. Evet, tam da çektim, yakaladım. Evet. Efendim? Daha yeniki kopan da şu yağlamanın Evet, arkadaşlar tamam. hortumu. Dün yarım kalan videomuza devam ediyoruz. Silindir kapağını sökecektik, sökmekten vazgeçtik. Neden derseniz, kilometre hesabına baktığımızda ve debriyajının çok yukarıda ve aşırı sert olmasından dolayı araç sahibi şanzımanımı da sök, baskı balatamı da değiştir dedi. Değiştirmemiz için motoru bitirip baskı balata şanzıman sökmeye geçmeyi arzu etmediğimiz için ne yapalım? Elektrik tesisatını alalım, motoru boşaltalım, motoru komple dışarıya alalım, şanzımanı sökmekten kurtulalım. Çünkü yağ soğutucu işlemi var, turboya bakacağız, zincir işlemi var, silindir kapak conta işlemimiz var. Artı baskı balata işlemi işin içine girdiği için travesi komple alıp şanzımanı söküp baskı balatayı değişmek motor işi olduğu için o yanlığı es geçtik. Motoru komple dışarıya aldığımızda ne yapıyoruz? Baskı balata bizim önümüze çıkıyor. Önümüze çıktığında baskı balatasına değişmiş oluyoruz. Onun için biz bu işi zincir bakımı, silindir conta bakımı, egere, yağ soğutucusu, turbo bakımı, manifold temizlikleri, bunları sırayla yapabilmemiz için dışarıya çıkardığımızda motoru buraya masaya koyduğumuzda motorun etrafında istediğimiz gibi oynayabiliyoruz. Onun için biz dedik ki araç sahibi de ya ustam daha sonra ben gelmeyeyim, arabam oradayken şanzımanımı da sök, baskı balatam da yapılsın dedi. O zaman dedik ki işin şekli değişti. Traves sök, şanzıman sök, uğraşmayalım. Motoru alalım. Motoru aldıktan sonra dışarıda motora yapacağımız işlemleri yaparız. Motorun üzerine de yeni baskı balatamızın montajını yaparız.
Üzerine de montaj yaptığımızda baskı balıkları aradan çıkmış olur. Ne traves sökeriz ne şanzıman sökeriz. Durumumuz bu. Aracın üzerinde bırakacağım. Neden bırakacağım? Motor alırken klima gazımız boşalıp klima gaz ücreti, işçiliği meydana gelmesin. Yani burada da bir nebze müşteriyi düşünmüş oluyoruz. Aynen. Bu bizim su hortumumuz. Devir daimimizin su girişi. Bu araçlarımızın devir daimine dışarıdan harici hortumla su giriyor. Ya da blokun içindekini döndürür. O yedek bidondan geleni de buraya takviye olarak paletin arka kısmına su basıyor. Çifti kesmek lazım. Sonradan bir cilt var. Her yere bağlamışlar. Tabi bu arada aküyü söküyorsun baba, kutup başını. Tabii elektrik tesisatını ayıracağız. Şase olmasın. Tabi bu arada burada ufak bir ısıtıcıyla ısınmaya çalışıyoruz. Malum kış şartları arkadaşlar. Soğuktan da korunmaya çalışıyoruz baba. Aracı korunuyorum. Babam özel şapkası. Patlatıp çıkmam diyor. Göremiyorum bak, bir şey battı. Var orada bir şey baba. Batıyor çivi gibi. Burada yağ kaçaklarına da değin istersen bak, alt kartelden. Karteli de söküp contasını değiştirelim bak. Bu arabanın herhalde hiç altını çekmedim. Evet, gel bak. Buradan bak. Kartel contamız olduğu gibi yağ kaçırıyor. Motor almışken karteli de açıp contasını değiştirelim. Yağ kaçağını bitirelim. Bayağı bir yağ kaçağı var yani. Evet. Müdahale edilmesi lazım. Bari alıyoruz baba. Tam anlamıyla yapılsın aracımız. Ya buradaki kulağı görüyorsunuz. Bu kulak astraçlarda demir. Bunlar da plastik, insignia, astraje, kruzlarda. Ama tabii ki boyutları farklılık gösteriyor. Bu uzun. Korsalarda da var kısa. Ama plastik olarak, tasarım olarak 2 tane cıvata, şanzımana bir tane travese bağlanan bir cıvatası var. Motorumuzun ana şase kablosunu söküyorum şu an. Marş ve şarj dinamomuzun elektriklerini söktüm. Sıra şasede. Yukarıdan aküyü sökmendeki amaç bu muydu ya? Tabii ki kısa devre yapar bak. Bu artı ceyran bunlar. Şaseye değil ya, çat çat demeye başlar. O yüzden üstten akünün kutup başından herhangi birini sökmemiz yeterli. Orada bir adet vuruntu sensörümüzün soketi kaldı. Motor artık boşladı. Devam. Bitti mi? Bitti. Buradan kurtardı. Evet, buraya alalım. Bir şey artık bak. Yani bitik bu. Evet. Bayağı bir bitik zaten. Şanzıman yağımız aşırı berbat. Hakan'ı görüyor musun bak. Çok kirli. Şanzıman yağımız bu. Değişecek tabii ki. Bunlar değişecek. Şanzıman içeri girdiği için komple motoru aldık. Çünkü üzerinde çalışma yapacağımız için şöyle sizlere de göstereyim. Evet, baskı balata burada. Bayağı bir konum olarak sertti arkadaşlar debriyajımız. Müşterimiz de bunu hissettiği için sonradan söyledi. Biz de müdahalesini yapıyoruz tabii ki. Şöyle motoru komple çekelim. Bazı yağ kaçaklarımız vardı. Her zaman olduğu gibi dışarıdan daha çok görünüyor, daha net görünüyor. Üstten zaten burayı komple külbütör kapağına kadar açmıştık. Yağ soğutucunun kaçırdığı yağlar hemen burada net bir şekilde
Buradan net bir şekilde görünebiliyor. Yağ soğutucumuzda da problem var. Motoru son kez şöyle çekelim çünkü üstünde artık çalışacağımız bir şey kalmadı. Evlat, motoru niye söktük? O niye yerinden çıktı? Problem burada. Bizim problemimiz silindir kapağımız ve silindir contamız. Aracımızda su kaybı var. Onun için üzerinde işlem yapıyorduk. Araç sahibiyle görüştük. Dedi ki abi benim debriyaj baskı balatamı da değiş. O zaman dedik ki biz bunu silindir kapağını sökelim ama daha sonra şanzıman burada bak görüyoruz. Şanzımanı söküp çıkaracaktık. Onu çıkarmak için alt traves dediğimiz, salıncak beşik dediğimiz sökülmeden şanzıman almak mümkün değil. O zaman dedik biz motor alalım. Conta işlemini, kapak işlemini, yağ soğutucusu işlemini, zincir değişim işlemini dışarıda rektifiye oluyor gibi motoru dağıtıp toplarız. Baskı balata da önümüze gelir. Onu da buradan değişiriz. Tabii ki bu arabalara kuru volant bellemeyelim. Oynar esnek volanttır bunlar. Yani biz bunu her zaman set olarak değiştiriyoruz. Tabii set olarak. Bilmeyen arkadaşlar kuru volant demesin buna. Hazır motor yukarıdayken bu arada motor yanında boşaltmış oluyoruz. Bayağı da kirlenmiş artık. Benzinli bir araç olduğu için siyah çıktığında baba bayağı bir kirlenmiş diyebiliyoruz ama dizel araçlarda maalesef yeni koysanız dahi simsiyah. Yarım saat sonra aynısı olur. Aynen öyle. Bu şekilde boşaltıyoruz. İndirirken arabaya basmasın, dikkat edelim. Tamam, onu ayarlayacağım ben. Bir adet kancalı lastiğimiz. Motoru tutup alıyoruz. Şimdi dağıtmaya başlıyoruz herhalde usta. Evet. O zaman buradan devam edelim. Gergi de kopuk. Gergi. Gergi kopuk dağıldı. Değişecek. Bu bizim şarj dinamomuz. Evet. Tabii ki bunlarla işimiz yok ama mecburen boşaltmamız gerekiyor. Ön kapağı almak için kapak buradan bir daha giriyor. Tabii silindir kapağını sökmemiz için baba ona değinelim. Bunun ön kapağını da Ön sökmemiz kapak, gerekiyor. zincir kapağını sökmemiz gerekir. Şuradan başlayıp aşağıya kadar inen, tabii ki ön kapak için kartar da sökülüyor. Tabii ki. Yani sadece bir sekman atlıyoruz. Alayım buradan elimin altından. Sentez için ne yapıyorduk? Takarken yine göstereceğim. Kanalları görebiliyor muyuz? İki kanala bir aparat takıyoruz. Buraya geliyoruz. Blok tapasını söküp bir aparatta krank miline takıyoruz. Sentemizi almış oluyoruz arabayı. Sente bitti. Şu an sente kaçtı mı usta? Tabii sente kalmadı. Evet. Egzantrik dediğimiz baba.
Böyle alamıyorum, beni uğraştırıyor. Gel buraya bakayım. Gel. Gel bekleme orada, gel. Bu bizim devir daimimiz. Su pompamız, evet. Tabii ön tarafına bu aracın termostat giriyor. Ona araç üzerindeyken burada değinmiştik. Termostatımız burada. Söktük. Şöyle kimyasal korozyonlar oluşmuş yine arkadaşlar. Ama çok fazla bir paslanması yok. Buralarında temizliğini gerçekleştirip burayı komple temizliyoruz. Devir daim. Demiştik ya, motor üzerinde bir su borusu giriyor. Bak buradan devir daima. Termostata su basıyor. Normalde direkt motor bloğundaki suyu gönderir. Bura motor bloğunu gönderiyor. Bu da su bloğundan gelen termostata. Evet. Alıyoruz artık. Yağ soğutucu için mecburen çıkıyor. Bu da bizim yağ soğutucumuz. Patladığı zaman neler olduğunu bilenler, videolarımızdan takip edenler vardır. Motoru tekrar böyle düz konuma aldık. Bayağı bir boşalttık yani egzoz bölümünden ve yağ soğutucu bölümünden, turbodan arınınca motor bloğu ve silindir kapağı bizleri karşıladı. Ön kapak bölümünden devam ediyoruz. Ön kapak ve yağ pompamız. Evet, zincir bölümünden de değinmiştik. Zincir bölümünü de değişiyoruz. Yani karteri tertemiz, maşallah var motorun, öncelikle onu belirtelim. Tabii ki suyun bastığı yerlerde hafif hafif korozyonlar oluşmuş. Burada da karışma var gibi usta, görüyorsun contadan. Evet. Ufaktan karıştırmaya başlamış. Zincir de böyle. Yani motoru komple dağıttık gibi bir şey olacak. Paletlerini sökerek zinciri boşaltıyoruz aslında. Bunlar neydi? Yanları kamal olduğundan bir üst dizellerden farklı senti atlaması zor demiştik. Evet. Onlar da bir üst dizel astraş gibi motorlarda baba, senti atlamaları daha kolay oluyor. Daha kolay oluyor. Paletimizin biri çıktı. Evet. Zincirimize basan gergi. Onu da söktük. Paletimizin son cıvatasını bu şekilde söküyoruz. Paletimizin görevi plastiktir ve üstünde zincirin çalışmasını sağlar. Ve bunlar da zamanla izler de oluşuyor. İzleri de net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle de şu siyah paletimizde zincirin iz yaptığı çok aşikar bir şekilde görünüyor. Zincir ve dişli. Bunların da değişmesi gerektiğini müşterimiz bizlere iletmişti. Tabii ki ön kapağın altında bir adet contamız mevcut. Bu conta yenileniyor. Takım alt üst conta. Hepsini yenileyeceğiz. Şöyle. 2 adet vanos dişlimiz kaldı. Başka da herhangi bir şey kalmadı burada.
sıra geldi saplamalara. Evet baba. Görüyor muyuz suyu? Su kaybı vardı ya araçta. Evet. Bak bu gözde yok. Bunda da yok denecek kadar ama bunda. Contamızın yanmış halini görebiliyor muyuz? Evet. Conta patlamış yani. Artık Zaten çok... bak gel. Farka bak hararete. Işık vereyim. Kızarıklığı görebiliyor musun oradan? Tabii bu her zaman olduğu gibi çöpe gidiyor. Hurdalarımıza başladık tekrar. İkinci silindirin egzoz sibobu yanık olan. Olması gereken bunlar. Bu şekil. Bak bu da yanmaya yakın. Bunlar gayet güzel. 3 tanesi ve bu ikinci göz çok sorunlu. Bugünün altından da anlarız zaten bunun sarı olduğunu. Buna gelelim bak sorun olmayana kar gibi. Silindir kapağının yüzeyinde de korozyonlar oluşmuş. Antifriz olmadığından kaynaklı. Buradan anlaşılabilir. Bu dökülen balatanın bitmiş hali. Yanlış ve yanlış volantımız zaten değiştiriyoruz ama Yanıklar var. Zaten set haline değişiyor ama baskıya baktığımız zaman bayağı bir kaydırma da yapmış bu balata. evet kaçırma Bak, yapmış. balatanın şu yüzeylerine bakarsak Çizgileri bitmiş artık bak çizgilerin izi kalmış kendi yok. Görüyor musun? berçine gelmiş bu arada. Yani tespitimiz şükür doğru. bu arabanın. Aynen, yürüdüğüne şükür diyelim. Volantımız da bu şekilde esnek bir volant. Dışarıdayken de bahsetmiştik. Motor yağ karterimizi de boşaltacağız. Daha sonra işlemlere devam edeceğiz. Karteri de sökmüş olacağız. Üstünde bir de marş dinaması var. Marş dinaması kalıyor. İkinci vidada şasemiz var. Enjektörlere gider bu şase. Şaseyi takmasın, enjektörler açmaz, araç çalışmaz. Şimdi manifoldu çıkarıyoruz ama bunların takım contası dediğimiz contaların hepsinin değişmesi gerekiyor. Altında birazdan çıkacak, contayı göstereceğim. Emme ve egzoz contaları da değişiyor. Takım olarak contalarını değiştireceğiz. Evet, burada manifoldun bastığı yer. Conta şu. Şuraya da değineyim baba. Yeşiller. Şu yeşiller takım contanın içerisine çıkıyor. Bu da silindir kapağımız.